Bugünün bir nefis menüsünde sağlıklı bir tarif, mercimekli sulu köfte yemeği tarifi var. Çocukların da severek yiyeceği güzel bir tencere yemeği. Tariflerimizi kaçırmadan takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşe önce ön hazırlıklarla başlayalım. 2 adet soğanı soyup minik minik doğruyoruz. Bu soğanın bir kısmını köftede kullanacağız, kalanı da yemek için. İkisini de aynı anda doğrayabiliriz. Sıra biberlerde. 1 küçük kapya biber ve yeşil biber kullanacağız. Çekirdeklerini temizleyip küçük küçük doğruyoruz. Şimdi köfteyi hazırlamaya geçelim. Ben köftede soğanı kavurarak kullanmayı seviyorum. Tavaya biraz yağ koyup soğanı çok az tuzla karamelize edeceğiz. Ama siz soğanı rendeleyerek de kullanabilirsiniz elbette. 1 adet de sarımsak rendeliyoruz. Diğer tarafta köfte harcını hazırlayabiliriz. Kıymayı derin bir kaba aktarıyoruz. Üzerine de diğer malzemeleri ekliyoruz. 1 yumurtanın sarısı, galeta unu, karabiber, kırmızı toz biber, karbonat, sirke, pekmez, kavurduğumuz soğan, ve tuz. Ve 1 yemek kaşığı kadar da et suyu. Et suyunuz yoksa içme suyu da koyabilirsiniz. Hepsini güzelce yoğuruyoruz. Tüm malzemeler birbirine iyice işlesin. Bu harç biraz dinlense daha iyi olur. Zamanınız varsa 30 dakika kadar bekletin. Artık köfteleri şekillendirebiliriz. Küçük küçük toplar halinde hepsini yuvarlıyoruz. Büyüklüklerini kendi zevkinize göre ayarlayın ama çok büyük olmasınlar. Hatta benim yaptıklarımdan biraz daha bile küçük olabilir. Şimdi bu köfteleri kızartacağız. Tavaya önce yağı aktarıyoruz. Yağ ısındıktan sonra başta doğradığımız biberleri de koyup kavuruyoruz. Biberler hafif kavrulduktan sonra lezzet için biraz da tereyağı ekliyoruz. Ardından köfteleri de ekleyip birlikte kızartacağız. Şimdi fark ettim de benim köftelerim biraz büyük olmuşlar. Tembellik etmişim. Köfteler kızarırken yemeğin salçalı soğanlı harcını hazırlayalım. Tavaya zeytinyağını aktarıyoruz. Yağ ısınınca kalan soğanları koyup biraz tuzla birlikte kavuruyoruz. Yağı bol olsa iyi olur. 4-5 yemek kaşığı kadar. Soğan kavrulunca içine 2 yemek kaşığı kadar da salça ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ben biber ve domates salçası karışık kullanıyorum. Biber salçası lezzet veriyor. Salça biraz kavrulduktan sonra baharatlar. Karabiber ve kırmızı toz biber. Sos da hazır. Yemeğin diğer malzemelerini de pişirelim. Derin bir tencereye suyu aktarıyoruz. Varsa içine biraz da et veya tavuk suyu koyabilirsiniz. Lezzet veriyor.
Suyun içine önceden ısıtılmış yeşil mercimeği ekliyoruz. Bu aşamada tuz da eklerseniz iyi olur. Su kaynadıktan sonra mercimeklerin kabukları üste çıkabilir. Onları almakta fayda var. Su kaynadı. Artık erişteleri de ekleyebiliriz. Sizde erişte yoksa koymaya da bilirsiniz. Mercimek ve erişte hafif diriliğini kaybettikten sonra salçalı sosu döküyoruz. Bu şekilde içindekiler yumuşayana kadar pişecekler. Son aşamada köfteleri de biberlerle birlikte ekliyoruz. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra yemeği servis edebiliriz. Üstüne ben maydanozu da çok yakıştırıyorum. Hem besleyici hem de lezzetli bir tencere yemeği. Eğer yeşil mercimeği kullanabileceğiniz farklı bir tarif arıyorsanız en kısa zamanda denemenizi tavsiye ederiz. Bu ve bunun gibi denenmiş ve beğenilen tariflerden oluşturduğumuz içeriklerin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Video ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.